Yasas. Para diploma. Diploma yes. Kahraman Mehmetçik nöbette. Çok şükür devlete vergi borcumuz yok. Şimdi burada çok enteresan. İşi sigortayı burada kontrol etmiyorlar. İlk kontrolde face kontrol gerekiyor. Kameraya gülümsüyorsunuz. Burada herhangi bir kontrol olmadan direkt geçiyoruz birinci. Yeni bölümde arabayla Yunanistan'a gidiyoruz. İpsala hudut kapısından geçip önce Kavala'ya varıyoruz. Ardından yolculuğumuz Selanik'e doğru devam edecek. Selanik bölümünü izlemeyenler linki buraya bırakırım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Saat şu anda 6.30. Yani tam zamanında çıkmışım yola. Bakın İstanbul'da 6.30 trafiği. Buyurun abi. Bir gün değil, 2 gün değil, her gün. Kolektif mutsuzluğun başladığı yerdeyiz şu anda ya. İnanılmaz. Malkara'dan geçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Ortalama hız tespiti genelde işte 100-110 tabii bölünmüş yollarda. Ama burada 82, yani 82 çarpı işte 7 desek 89, 90'ı geçmeyelim. Kameralar hem şehrin girişinde, yani Malkara'nın girişinde ve Malkara'nın çıkışında hızı ölçerek daha sonra plakaya ceza gönderebiliyor. Benim başıma daha önce geldi. Benim dilim yandı, sizinki yanmasın. Aynı zamanda şimdi işte 50 kilometre falan kaldı. Malkara'dan İpsala sınır kapısı 50 kilometre. Burada da molanızı verebilirsiniz. Akaryakıt ikbalini yapabilirsiniz. Artık 50 kilometrenin fazla olmaz. 2,5-3 litrelik mazot. Yani Yunanistan'a girmeden önce İpsala sınır kapısından geçmeden yakıt ikmali yapmanızı öneririm. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'da mazot fiyatları daha pahalı. Burada ucuz değil ama bir öyle olduğu için ben her zaman depoyu doldurup çıkıyorum. Bitmeden dönüyorum. Ben 50 lira alıyorum. Malkara'dan sonra yine Keşan. Aynı şekilde dikkatli olmanız gereken bir nokta. Yine ortalama hız sınırı şehir geçişi olduğu için standart. Bu sefer 70. Şakası yok yani. Bütün motorlu taşıtlar 70. Hadi 77. 76'yı geçmemek lazım. 75'e devam edeyim. Mesela 9'dan sonraya kalırsınız. Mesela ben şimdi 6'da çıktım. 8.45'te şimdi buradan geçiyorum bir molayla. Bazen burada çevirme de oluyor Keşan girişinde. Zaten buradan sonra da artık 30 kilometre bir yılımız kalıyor. Daha uygulama başlamamış. 9'dan sonra başlıyor. Bugün Cuma. Burada da yine deneyimleyiciler mevcut. Ama yolun karşısında kalıyor. O yüzden Malkara'da veya daha öncesinde yakıt ikmali yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada 5 dakika mesafedeyiz şu anda. Ototunuzu eğer hala dondurmadıysanız burada Shell ve BP mevcut. Çıkmadan işte su alayım, işte ıslak mendil, şu bu. Yine A101 var ve Migros var sınırdan hemen önce. Sınıra gelmek üzereyiz. Bakalım bizi ne gibi maceralar bekliyor. Bu arada yurt dışı çıkış harcını ödedim 710 TL. Artık şeylerden veya sınırdan ödemiyor. İşte internet paketinden ödedim. 110 TL. 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışı çıkış harcı 710 TL olmuş. Yani sınıra geldik. Soğuk bir hava var dışarıda. Erken geldik. Fazla kimse yok. Şimdi önce işi sigortamı yaptıracağım. Ardından günlük geçiş işlemleri. Araç araba buradan diyor. Pardon. Sola doğru yapalım. Sağdan tır gidiyor diyor. Biz soldan gireceğiz. Burada herhangi bir kontrol olmadan direkt geçiyoruz birinci. Bizim taraftaki sınır kapısı bayağı yeni. Güzel yenilenmiş. Eğer duty free'den alışveriş yapmak isterseniz yine seçenekler mevcut ama Kipi sınır kapısında hakikaten hiçbir şey yok. Çok küçük bir kapı. Şuradan hemen yeşil sigortamızı yaptıralım içeriden ve gelelim.
sıraya ruhsatımızı aldık. Fazla bir sıra yok şu anda. Umat AVM'den yaptırılıyor. İşte sigorta var. Merhaba abi, sigorta için. ...15 gün olsun. Evet, aldık yeşil sigortamızı. 47,5 euro. İhtiyarı mali mesuliyet. Geçmiş olsun. Yaptırdık sigortamızı. Bulgaristan'da daha ucuz. Arabayla Bulgaristan bölümünü izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Pasaport geçişi ilk kontrol. Türkiye'den çıkıyoruz. Araç benim üzerime olduğu için benim durumumda gerekli belgeler bunlar. Pasaport, aracın ruhsatı ve yeşil sigorta. Eğer araç sizin adınıza değilse noterden vekaletname çıkarmanız gerekir. Araç sahibinden izin almanız gerekir. İlk kontrolde face kontrol gerekiyor. Aracın içindeki bütün yolcular iniyor. Ben de ineceğim şimdi. Kameraya gülümsüyorsunuz. Araçta tek başına mısın diye sordu. Yeşil sigortayı burada kontrol etmiyorlar. Yunanistan'a girmeden soruyor. Merhaba. Berk Eren. Evet. Geçiyorum. Araç sahibi araçtaysa geçiyorsunuz. Araç sahibi olarak devam ediyorsunuz. Öndeki aracı mesela bir işlem için gönderdi, bir yerlere gönderdi. Bilmiyorum, Alman plaka. Herhangi bir trafik borcu, vergi borcu, hep bunları kontrol ediyorlar bu tarz noktalarda. Geçiyorum. Çok şükür devlete bir vergi borcumuz yok. Bilerek mi yapmıyorlar? Hudut namustur. Önemli tabii. Kahraman Mehmetçik nöbette. Keşke tüm hudutlar böyle sık olsa. Abi öyle olduğu gibi. Eller var ha sağ taraf. Bakın işte bu nokta. Türk radyosundan Yunan radyosuna geçiş. Bazı zaman bu köprüde başlıyor sıra. O yüzden erken gelmek çok mühim. Tatile gidiyorum diye çıkıyorsunuz yola. Rezillik yaşıyorsunuz ondan. Sınırdan 3 saatte geçtim diyor. Belki diyor sınırda 4 saat kaldık. Abi erken çıkacaksınız yani yola. Saat şu an 9:20 geçiyor. Ben Türkiye'den çıktım. Asker de burada bekliyor. Şimdi Mitsotakis açıklama yapmış. Bu tipi sınır kapısını güncelleyeceğiz. Belki de bu son defa görüyoruz belki bu kapıyı bu şekilde. Yalnız bu uzanma yapmış yerler. Pis su koyuyorlar. Araba yıkama parası falan alıyorlar eskiden. Hiç böyle bir şey kalmadı. Ülkeden gelen arabaları yıkıyorlardı orada. Şansınıza yani ilk defa bu kadar kolay geçiyorum bu sınırdan. Her seferinde böyle olmaz. Singing. Hello. Hello. You have something to declare to the... Kapının eskiliğine bakar mısınız ya? Hellas yazısı şey olmuş. Çatlamış. Yunanlılar bizi kıskanıyor. Çatlamış Hellas. Umarım en son Atina içeriklerimden sonra ismimi gümrüğe vermemişlerdir. Yorumlarınız çok değerli. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve cevap veriyorum. Şimdi pasaport zamanı. Bak soru şu, 10.000 Euro'dan daha fazla parayla mı seyahat ediyorsunuz?
Yani 10 bin eurodan fazla parayla seyahat edemezsiniz. Eğer 10 bin eurodan fazla parayla seyahat ediyorsanız ve bunu gümrüğe bildirmediyseniz başınız belaya girebilir. O yüzden araçtaki toplam keş miktarı, kişi başı toplam keş miktarı 10 bin euroyu geçmemeli. 3 kişi varsa 30 bin euro mu? O da iyi para. Bunu bilenler yorumlarda benimle paylaşırsa sevinirim. Gracias. Sokak köpekleri var burada. Bunlar görevli olabilir ha. Sivil köpek. Efaristo. Γεια σας. Γεια σας. Μιλάτε ελληνικά? Turkish, English? Turkish, English. Hello. Hello. You have something to declare to the customs? No. Cigarette, alcohol? No. Money in cash? How much money you I have? have 400 euro or something. 400 euros. 400. Yes, Okay. nothing more. Now, where are you going? I'm going to Kavala first and then Thessaloniki. Tourism or business? Tourism. I'm just reading something about Okay, perfect. That's... yes. Personal things. It's all my personal. I Okay. record some videos sometimes. Okay. You want me to have open other baggage? Yes, I have. Okay, please be careful in the other side. Okay. If any snow or something, I just put the. It's my luggage. If I can open. Evet, ince bir arama. İnce bir arama sonrasında sen gidebilirsin dedi. Buna Gostivarlı'yı bırakmadı bak. Gostivarlı sıkıntılar daha. İtalyan polisi var. Gözlemde bunlar. Bak şimdi bu Avrupa Birliği gözlemcisi var sol tarafta. O yüzden bir arama yapıyorlar. Normalde burada böyle bir arama her zaman olmaz. Ben buradan acaba geçebilir miyim ya? Geçemem herhalde. Şurayı zorlamayayım. Evet. Şimdi yeşil sigorta sormadılar arkadaşlar. Yani yeşil sigorta var mı? Arabanın ruhsatı nerede falan gibi bir soru gelmedi. Tabii ki ben sorun olmasın diye yaptırdım. Her zaman için yaptırıyorum da. Şimdi oradan bir sol. Bir sağ. Tır kapattığı için. Hiç bekleme yapmadan geliş yolundan tam bir Türk usulü. Ben zaten direkt küçük bir kapı. Dönüşte Allah'tan Bulgaristan'dan döneceğim. İşte o kadar basit aslında. Hiç korkacak bir şey yok. Eğer her şeyiniz tamsa, belgeleriniz tamsa, kendinizi açıklayabiliyorsanız turizm yapacağım dedim, gezeceğim dedim. İçeride işte drone'a baktı falan arkada, onları kurcaladı. Şimdi geçtik gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Polis çevirmesi var, görüyor musun? Çevirmiş öndeki arabayı. Yasas. No. Sir, pardon. Efendim. Bye. Bana beni de yakalayacak şimdi. Duracak. Yasas. Bueno, diploma. Diploma yes. Buyurun. Sigorta? Diploma. Ha, sorry, pardon.
Diploma, ehliyet. Ne? Allora no. Efaristopoli. Eğer buraya kadar izlediyseniz önümüzdeki bölümlerde Kavala ve Selanik'i gezdiğimiz bölümleri izlemek için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.